Herkese merhabalar. Şehir Darı sayfasına hoş geldiniz. Bugün 17 Haziran 2023, 5. kovanımızın durumunu kontrol edeceğiz. Her zaman olduğu gibi kovanı açmadan önce kullandığım ekipmanları dezenfekte ediyorum. Ondan sonra da kovanımın kontrolüne başlayacağım. 2 hafta önce kovanımıza yeni bir ana arı vermiştik. Bu hafta da ana arımızın durumunu kontrol edeceğiz. Kovanımızda bir petek kabartma sorunu vardı. Ve bu hafta da hem ana arının yumurta atımı var mı bakacağız ve arılarımızda petek kabartıyor mu buna bakacağız. Duruma göre de 3. bir kat artma ihtimalimiz var arının sıkışıklığına göre. Haziran'ın ortasında olmamıza rağmen sanki sonbahardaymışız gibi bir hava var. Bu yüzden bal akımı hala gerçekleşmedi. Bu yeni yerde tahminen Haziran'ın ortasında başlar diye düşündük ama hala beklemedeyiz, bakacağız. Şimdi 2. katın ilk çıtasını kontrol ettiğimizde burada bir problem yok. Çıtamız gayet ballı ve polenli bir çıta ve arılar diğer kalmadığı için çıtanın altından dalak örmeye başlamışlar. Bu da ana arının görevine başladığının ufak bir göstergesi. Zaten alt kata geçtiğimizde bunu daha net bir şekilde göreceğiz. 2. çıtamız da aynı şekilde ballı ve polenli bir çıta. Zaten 2. katta bir sıkıntı yok. Şu an 2. katta ana arı yüksüğü var mı buna bakacağız. Yalnız çıtanın altındaki dalağı alırken arkadaki arıyı görmeyip arıya sıktığım için arada beni elinden soktu. Şu an Haziran ayının ortasında olduğumuz için arı zehrinin en iyi olduğu zamanlardan bir tanesi. O yüzden çok çaktırmasam da arının soktuğu yer çok ciddi bir acı veriyor. Şu an gördüğünüz gibi 3. çıtaya da dalak örmeye başlamışlar. Şimdi normalde ana arıyı vermesem 2. katta birkaç tane çıtaya bakıp kapatacaktım ama şu an 2. katta da ana arı yüksüğü var. Bunu kontrol yapacağım için bütün çıtaları tek tek bakacağım. Dediğim gibi normalde ana arı vermeseydim birkaç tane çıtaya bakıp direkt alt kata geçecektim. 4. çıtamızda da bir problem yok. 5. çıtamız da aynı şekilde. Burada da herhangi bir ana arı yüksüğü yok. Zaten yukarıdan da arılar balları sırlamaya başlamışlar. 6. çıtanın alt tarafları da dalak örülmüş. O yüzden buradaki dalakları da alacağım. Zaten çok yoğun bir şekilde yavru arılar var burada. Bu çıtamız da ballı bir çıta. Bu petekleri de daha sonra kullanmak üzere saklayacağım. 7. çıtamız da komple bal dolu bir çıta. Burada da herhangi bir ana arı yüksüğü yok. 8. çıtamız da aynı şekilde. Sadece buradaki çıtalar çok ağır olduğu için biraz belimi ağrıttı. 9. çıtamızda da herhangi bir problem gözükmüyor. 10. çıtamız da aynı şekilde. Şu an gördüğünüz gibi 2. katta herhangi bir problem yok. Anılarımızı kabul etmişler çünkü herhangi bir yüksük de yok burada. Benim tek problemim havanın sonbahar gibi gitmesi. Normalde bu zamanlarda hasat yapmaya başlarız diye düşünüyorduk ama düşündüğümüz gibi olmadı. Umarım bu durum daha da bir sıkıntılı bir şekilde olmaz. Şimdi kenara ayırdığım çıtayı da kovana koyduktan sonra 2. katın kontrolünü bitirip 2. katı kenara alacağım ve 1. katın kontrolünü gerçekleştireceğim. Şimdi hazırlamış olduğumuz kekiklerle solüsyonu da kovana sıktıktan sonra ana arı ızgarasını kovandan alıyorum. Yarım şerbetliğin altında herhangi bir şey yok. Buraya günlük yumurta atılmamış. Çıtaları da propolisden ayırıp 1. katın kontrolüne başlayacağım. Şimdi 2. çıtayı çektiğimizde burada çok az bir kabartılma meydana gelmiş. Daha doğrusu çıtanın yarısı kabartılmış, yarısı kabartılmamış. Yani benim anlayamadığım yukarı dalak atılıp bu çıtalar neden kabartılmıyor? Bunu anlamış değilim şu an. Böyle bir enteresan bir durum var. Şimdi çıtalarda günlük yumurta var mı? Bunun kontrolünü gerçekleştireceğiz ve görebilirsek de ana arımızı görmeye çalışacağız. 3. çıtanın bir noktasında çok yoğun bir şekilde bir arı toplanması var. Yani bir topak oluşturmuşlar. Şimdi bunu dağıtıp orada ne olduğuna bakmaya çalışıyorum. Arılar çok sıkışık olduğu için bunu görmekte biraz zorlandım. Ama oraya baktığımda herhangi bir problem görmedim. Şu an videodan da görebilirsiniz. Arılar çok zor dağıldı. 3. çıtamızda da bir problem yok. Burada günlük yumurtayı gördük. Günlük yumurtayı da gördüğümüz için ana arıyı görmesek de problem olmaz ama yine bir ana arıyı görmeye çalışacağız. 4. çıtamızda da arılar alt taraftan geçmek için çıtanın kenarını kesmişler. Bu öldürdüğümüz petekleri daha sonra tekrardan bozacağız ve tekrardan öldüreceğiz. Bu bize bir maliyet kaybı olacak. Buna artık yapacak bir şey yok. Bu çıtamız da günlük yumurtalı bir çıta. Ana arı buraya da günlük yumurta atmış. 5. çıtamızda da 4-5 günlük larvalar var. Burada da bir sıkıntı yok. Ana arımızda şu an 6. çıtamızda 2023 yılının Belfast ana arısı. Gördüğünüz gibi peteğin üstünde geziyor. Şu an ana arıyı gördüğüm için zaten daha fazla bir günlük yumurta kontrolü yapmayacağım. Genel olarak bakacağım çıtalara. Şimdi ilk katta arı yoğunluğu biraz fazla gördüğünüz gibi. 2. katta da arı yoğunluğu gayet iyi. Ama ilk katın yoğunluğunu azaltmak için şu an kat atmaya karar verdim. Normalde bal akımı gerçekleşseydi kat atmayacaktım. Balları süzüp tekrardan kata vermeyi düşünüyordum ama şu an o durumumuz gerçekleşmedi gördüğünüz gibi. 7. çıtamızda komple kapalı yavrulu bir çıta. Bu çıtayı da yukarıya alacağım. Şimdi 3. kat atma planım pek yoktu ama kovanın durumu böyle görünce mecbur 3. katımızı atacağız. Şimdi geçen hafta vermiş olduğum temel petekli çıtayı da arılar kapatmışlar. Bu da 9. sıradaki çıtamız. Bu da kabartılı için onu da yukarıya alacağım. Şimdi bir tane de yarı kapalı yavrulu bir çıtam var. Onu da yukarıya alacağım. Bugün toplamda 3. kata 4 tane çıta alacağız.
Şimdi bu aldığımız çıtaların yerine de 4 tane temel petek vereceğiz. Elimizde kabartılmış petek bulunmadığı için. Normalde bunu yapmayı sevmiyorum ama mecburiyetten yapıyoruz. Eğer elimde kabartılmış çıta olsaydı alt kattan sadece 2 tane çıta alacaktım. Şimdi aldığımız çıtaların yerine 9. sıraya bir tane temel petek verdim ve hemen yanına kovanın kendi çıtasını bırakıyorum. 7. sıraya da bir tane temel petek giriyorum ve 6. sıraya da kovanın kendi çıtasını bırakıyorum. 5. sıraya da bir tane temel petek veriyorum. 5. sıranın yanına da hemen kovanın kendi çıtasını bırakacağım. 3. sıradaki çıtayı da yukarıya çıkartmak için silkeliyorum. 2. sıradaki çıtayı da 3. sıraya çekeceğim. 2. sıranın yerine de bir tane temel petek bırakacağım. Dediğim gibi ben bu yöntemi sadece oğul engelleme işleminde kullanıyorum. Yani şu anda zorunlu olduğu için bunu yapmak zorundayım. Çünkü elimde hiçbir şekilde kabartılmış temel petek kalmadı. Kovan sayılarımızı arttırdığımız için. Ama seneye kovanımıza çıta attığımızda bu durum bu şekilde olmayacak. Elimizde bol bol kabartılmış petek kalacak. Şimdi yukarıya çıkartacağım bütün petekleri kovana silkiyorum. Bunu yapma sebebini de daha önce de söylemiştim. Kovanda erkek arı gözleri var mı? Buna bakmak ve yanlışlıkla anları yukarıya çıkartmamak için. Şimdi kovanımıza vora vora doğal mücadelemizi yapacağız. Ardıç kartlarını verdikten sonra uçucu yağları da verip kovanı yarım şerbetliğimizi kovanımıza yerleştireceğiz. Yarım şerbetliği de kovana verdikten sonra birebir oranında hazırladığımız şerbeti vereceğiz. Şimdi bu vereceğimiz şerbet normalde 4 tane verdiğimiz temel peteğin doldurulmasına yardımcı olmaz. Buradaki 4 tane çıtanın kabartılması için kovana 4-5 kere şerbetleme yapmamız gerekiyor. O yüzden bu verdiğiniz şerbet bala hiçbir şekilde karışmaz arkadaşlar. Sadece petekte kabartılmasına kullanılacak. Yeni arı bölgesi biraz uzakta olduğu için buraya haftada bir kere geliyorum ben. O yüzden birebir oranındaki şerbeti veriyoruz. Normalde 2'ye 1 oranında şerbet de verebilirim ama gerek yok. Zaten bal akımında da bize bir sıkıntı olmayacağı için yenilen ballar da telafi olacaktır. O yüzden bunu çok endişe etmiyorum. Şimdi ikinci katımızı kovana yerleştiriyoruz ve daha sonra da üçüncü katı kovana koyacağız. Üçüncü katı koymadan önce 6 çıtalık boşluğu kapatması için bir çuval yerleştireceğim. Çünkü havada soğuk olduğu için bir izolasyon sağlamış olacak. Üçüncü katın kenarlarını da tutma yerlerini kovana yerleştirdikten sonra çıtaların sarılmasına geçeceğiz. Şimdi bu çıtaların sarılması ikinci katı yerleştirdiğimiz şeklin aynısı olacak. Normalde üçüncü katımızı kovanımıza 15 gün önce atmamız gerekiyordu. Hatta daha öncesinden ama havaların böyle çok dengesiz gittiği için petek kabartmakta sorun yaşamıştık. Bunları biliyorsunuz. Bundan dolayı da üçüncü katımızı yeni atmak zorunda kaldık. Şimdi üçüncü katımızı yerleştireceğiz. Sıralaması da şu şekilde olacak. Birinci çıtaya boş çıtamızı koyacağız. İkinci sıraya yavrulu çıtamızı koyacağız. Üçüncü sıraya da yavrulu olan çıtamızı yerleştireceğiz. Dördüncü sıraya da boş peteği yerleştireceğiz. Eğer videolarımı beğendiyseniz ve beni desteklemek isterseniz videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü bana verebileceğiniz en büyük destek bu. Ve 5. sıraya da bir tane bölme tahtası yerleştirmemiz gerekiyor. Ben şu an bölme tahtasını unuttuğum için oraya straforla yapmış olduğum izolasyon amaçlı yaptığım straforu koydum. Normalde oraya bir tane tahtadan bölme tahtası yerleştirmemiz lazım. Çünkü bölme tahtası koymadığımız zaman tahtadan olan versiyonundan bahsediyorum. Arılar yan taraflardan boşluk olduğunu hissedip buralara hizaya geçmeye çalışacaklardır. Ben bölme tahtasını bulamadığım için şu an kovanı bu şekilde kapatacağım. Şimdi kovandaki açıklığı da kapatmak için çuvalla kovanı sarıyorum ve üstüne de sera naylonu yerleştiriyorum. Benim bu haftaki işlemlerim bu kadar. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Beni seyrettiğiniz için hepinize teşekkür ederim.